İyi günler arkadaşlar. Bugün 15 Temmuz 2024 Pazartesi. Bu işi seviyorum ben. Gazete başlıklarını her gün kontrol ederim. Çok işlerinden aradığım, merak ettiğim bir haber varsa da o gazetenin internet sitesinden ayrıntısını okuyorum. Herhalde giriş için bu kadar. Konuşma yeter. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına bir yorum yazmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Aç bırakmakta soykırıma şiddet. Yeni Asya Gazetesi'nin bir manşeti. İsrail'de, Gazze'de sürekli katliam var, sürekli soykırım var. Ancak dünyanın gözü önünde işlenen bu katliama hiç kimse dur demiyor. Oradaki insanların gerçekten hayatları, içler acısı. Çok üzülüyorum. Her gün televizyonda, gazetelerde, internet sitelerinde, haber sitelerinde böyle üzücü haberler görünce ya çıkın gidin diyor. Ölün. Kendinizi intihar edin. Öyle İsrail'in söylemi aynen öyle. Yani insanlara gidin dediği yeri bir süre sonra bombalıyor. Gerekçesi her zaman içlerinde Hamas militanları vardı şeklinde oluyor. Kabul edilemez bir şey gerçekten. Afganistan'dan çoban almak için görüşme yapılıyor. Afganistan'dan çoban almak için görüşme yapıyormuşuz. Türkiye'de zaten 40 bin Afgan çoban varmış. Biz ama 150 bin daha gelsin. Doktorları giderlerse gitsinler diyerek gönderdik. Onlar da gittiler. Çünkü doktor dünyanın her ülkesinde doktorluk yapabilme yeteneğine sahip. Doktorlar gönderdik. Yerlerine çoban alıyoruz. Kültürümüz yükseliyor inşallah. Ya çoban insanları, bu işi yapan insanları aşağılamak, küçük düşürmek için söylemiyorum. Asla öyle bir niyetim yok. Ama yani şimdi her şeyi, toplumda her işi yapacak insana elbette ihtiyaç var. Yetişmiş, kalifiye elemanları, insanları, bu ülkenin yıllarca emek harcadığı, para harcadığı bir insanı yurt dışında iş arıyor duruma getirilmesi kabul edilemez bir şey. Bir de bundan ayrı başka bir şey, 40 bin çoban varmış, 150 bin daha ihtiyaç varmış. Bu yaklaşık 190 bin kişi yapıyor. 190 bin kişinin baktığı sürü, eğer bu kadar büyük bir hayvan sürümüz varsa biz eti niye çok pahalı yiyoruz? Değil mi? Üstelik bunu söyleyen Ticaret Bakanı. Niye Tarım Bakanı değil? Aileye düşmanlık meclisten döndü. Bu Yeni Akit Gazetesi'nin bir manşeti. Laikçi yobazların soy bağını parçalama girişimleri suya düştü. Bakalım neymiş? CHP ve avarelerin toplum ahlakını hedef alan eylemleri 9. yargı paketiyle önlenmiş. Neymiş bu? Evli kadının soyadıyla ilgili yapılan düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi neden bu düzenleme kaldırılmış? 2022 155 esas sayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne bir mahkememiz başvurmuş. İstanbul 8. Aile Mahkemesi. İşte Türk Medeni Kanunu 187. maddesinin anayasaya aykırı olduğu hükmüne varmış. 8. Aile Mahkemesi. Medeni Kanunu 187. maddesi şöyle aynen. Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı başvuruyla kocasının soyadının önünde kendi soyadını da kullanabilir. Anayasa Mahkemesi başvuru üzerine 22.2.2023 tarihinde Medeni Kanun'un 187. maddesini iptal edip hükümete 1 yıl süre veriyor. 1 yılın sonunda şu anda söz konusu olan 9. yargı paketinin içerisinde noktasına virgülüne kadar aynı olacak şekilde bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu maddeyi aynı şekilde tekrar koymuşlar. Anayasamızın 10. maddesinde herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir diye yazıyor olmasına rağmen bu iptal edilen maddenin tekrar aynı şekilde kanun tasarısı olarak getiriliyor olması
düşündürücü. Yani piyasayı arkadan dolanmak gibi bir şey oluyor. X platformunda işte kaç saat olduğu adlı bir hesap var. Ak Gençlik Ocakları'nın İçişleri Bakanlığı kuruluşuymuş gibi sahte kat bastırdı. Anlaşılan birkaç saat oldu diyor. Geçtiğimiz günde de bu insanlar gözaltına alınmıştı. Bakanın tenceresinde fokur fokur et kaynıyor. Dar gelirlerse eti ancak bayramdan bayrama görüyor. Asgari ücretli ve emeklinin yüzünü güldürmeyen Çalışma Bakanlığı Işıkhan'ın bakanlığının yemekhanesinde yaklaşık işte 18 ton et alındı. Ve o 11 milyon lira civarında bir para ödenmiş. Burada dar gelirler eti bayramdan bayrama görüyor diyor ama bu son yaşadığımız bayramda dar gelirler bu bayramda da eti göremediler. Çünkü kurbanlık fiyatları onların aldığı maaşın yaklaşık 2 katı ve 3 katıydı. Küçükbaş hayvandan bahsediyorum. Bir avuç zenginin keyfi pek yerinde. UBS, kısaltılmış adı UBS, işte Union Bank of Swiss diye İsviçre Bankası'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de en büyük bireysel servet artışı Türkiye'de olmuş geçtiğimiz yıl. 2028 yılına kadar da daha artması bekleniyor diyor. Evet. Bu maaşlar kanat taktırır. Milyonlarca kişi bir ilden diğer ile bile gitmeye zorlanırken THY'de genel müdür maaşı 1 milyon 800 milyon lira, genel müdür yardımcısı ise 1 milyon 600 milyon lira maaş alıyor. Başkan maaşı ise 910 bin TL. Yani biraz bol bol harcıyorlar. CHP'nin karanlık iktidar hayali. Yeni Akit'in bir manşeti. Özgür Özel 28 Şubat'ın kaos senaryosuna sarıldı. Neymiş ayrıntısı? Karanlık eller Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için eski bir darbe senaryosunu yeniden devreye soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi için ABD'de bulunduğu sırada bak bir de yani dışarıdayken arkasından iş çeviriyor gibi lanse ediliyor. Her parti iktidar olmak ister. Yani iktidar olmak için çalışır. Her partinin iktidar olmak için çalışması yok kaos planı yok darbe planı gibi şeklinde adlandırılması da kabul edilebilecek bir şey değil. Devletimiz ne kadar cömert. Sürekli ihale verilen, işte garantili projelerle ihya edilen şirketlerin borçları 2017 yılında TL'ye çevrilmiş, üstüne üstlük de 6 taksit yapılmış. Bu garantici şirketlerin borçlarının TL'ye çevrildiği zaman dolar kuru 4 lira bile değil. Şu an ise 33 lira. Yani çok büyük bir kıyak verilmiş. Bu kararın altında şu anki işte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Beyefendi'nin imzası var. Devlette aile kontenjanı. 200 kaymakam mülakatla alındı. Seçimden önce kaldırılacak artık son vereceğiz mülakata insanlarımızın çok canı yandı diye seçim sözü verildi. Ancak seçim geçtikten sonra bu verilen söz unutulmuş oldu. 2022'deki kaymakam sınavlarının da yazılıyı kıl payı geçen adayların sözlüde en yüksek puan aldığı görüldü. Yani mülakatta en yüksek puan almışlar ve atanmışlar. Aman ne güzel. Yine X platformunda kaç saat oldu adlı hesaptan paylaşılan bir bilgi. Ankara Mamak'ta yaşayan bir kişiye yönelik telefon dolandırıcılığı dosyasında dolandırıcıların mağdurun parasını Bakırköy Ülke Ocakları Başkanı ve aynı zamanda MHP'li İstanbul Disiplin Kurulu üyesi Cebrail Birsen'in oğlu Oğuzhan Birsen'in hesabına aktardığı anlaşılan birkaç saat oldu diyor. Bu hesabın sahibi yanlış, gerçek beyanlara dayanmayan herhangi bir haber olduğu zaman direkt mesajla bildirin hemen kaldırırım diyor. Yani bu hesapta burada durduğuna göre dayandığı maddi gerekçeler var. Ekonomi uçuyor ama millet sürünüyor. Millet emekli, asgari ücretli pazara uzaktan bakıyor. Açlık sınırının altında kalan milyonlar kan ağlıyor. İktidar ise ekonomi uçuyor, iyiye gidiyor, enflasyon düşüyor diye hayal satıyor. İktidar ekonomide göstergeler iyi diyor ama vatandaşın hali hiç öyle demiyor. Sosyal yardım alan hane sayısı bu yılın ilk 5 ayında 4 milyon 278 bine çıktı. 4 milyon 278 bin kişi
sosyal yardım almadan günlük hayatını idame ettirmekten yoksun. Her gerçeğin üstü örtüldü bugüne kadar. Nelerde duyduk bunu? Genellikle işte tarikat yurtlarında tecavüze uğrayan, istismar edilen çocukların haberleri. Başka herhangi bir yerde bir yolsuzluk durumu varsa, usulsüzlük durumu varsa hemen üzeri örtüldü. Nasıl örtüldü? İşte bu haberi yani özellikle internet siteleri ve televizyonlar hemen bir mahkeme kararıyla bilgilendirilip bu haberi vermemeleri sağlandı. Türkiye'de habercilik baskı altında. Free Web Türkiye'nin raporuna göre geçen yıl 14.000 aşkın ve 198.000 internet sitesine erişime engellendi. Şu anda artık eskiden olduğu gibi eskiden mahkemeye başvuruluyordu. Mahkeme kararı gelmeden herhangi bir engelleme yapılamıyordu. Şu anda sadece birisinin başvurması yetiyor. Mahkeme kararı peşinden geliyor neredeyse. Yani mağdur olan mahkemeye gitmek zorunda kalıyor. Yani tam hukuk ters yönde işliyor diyelim. Kadınlara ekonomik özgürlüğünü versen %95'i boşanır demiş. Kim demiş bunu? İpek Tuzcuoğlu. 5 kez evlenip boşanan ünlü oyuncu böyle dedi. Yani kara mizah gibi bir şey. Yani ayrıca bir kadının bu cümleyi kurması daha da ilginç. Yani hemcinslerine kötülük yapmış. Kapatın gitsin madem işe yaramıyorsa. Meclis saray rejiminin noterine dönüştü. AKP niye ihtiyaç duyuyorsa torbaya doldurup onaylatıyor. Yani torba yasa kavramı AKP'li yıllarda ortaya çıkmış oldu. Bu şekilde yasa yapma tekniği yok. Bir yasa, herhangi bir konudaki bir yasa hazırlanır, gerekçesi sunulur, mecliste okunur, ondan sonra görüşülmeye geçerdi. Şu anda öyle denmiyor. İşte filan yasanın filan maddesi şu şekilde değiştirilmiştir. Geçiyor oradan işte filan yasanın şu maddesi şöyle değiştirilmiştir gibi belki 30-40 ayrı yasanın içerisinde bulunan bir cümle yine bir cümleyle değiştirilmiş olunuyor. Bu şekilde mevzuatı takip etmek de uygulayıcıları açısından zor oluyor. Zaten de mevcut yaşadığımız durumda bunu ele vermiş oluyor ayrıca. Liyakat tam gaz sürüyor. Sözcüden bir manşet. AKP'li eski belediye başkanı vali yapıldı. Genelde öyle oluyor. Seçime giriyor. Kazanamadığı zaman işte ona bir yönetim kurulu üyeliği veriyorlar. Veya bir kamu iktisadi teşekkülünün başına müdür yapılıyor. Sistem bu şekilde. Normal emekliyi duymuyorsunuz bari. Cübbeli emekliyi duyun. Cübbeli Ahmet Hoca adıyla anılan Ahmet Hoca 10.000 lira emekli maaşıyla geçinmenin çok zor olduğunu söyledi. Provokasyonda FETÖ parmağı. Akşam gazetesinin bir manşeti. Kayseri'de taciz iddiasıyla mültecilere yönelik çıkarılan olaylar terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın provoke ettiği belirlendi. Güvenlik kaynakları şu bilgileri paylaştı. Dezenformasyon paylaşımlarında bulunan hesapların bazıları PKK, KCK, her olayda da aynı şeylerin sayılması ilginç değil mi? Yani orada gerçekten bir taciz olmamış olsa insanlar niye hemen sokağa çıksınlar o şekilde? Her konunun kaynağını dışarıda aramak biraz... O zaman biz ne yapıyoruz? Şeffaflık çağrısı. Yeni Asya gazetesinin manşeti. Enflasyonu şirketler yükseltiyor diyen TÜİK Başkanı'na iş dünyasından cevap. TÜİK enflasyon hesaplama yöntemini şeffaf bir şekilde açıklasın. Evet, bu vatandaşın geçim sıkıntısı çekmesi bir yana şirketlerin de önünü görebilmesi, geleceğe yatırım yapması açısından TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarının gerçek verilere dayanması gerekiyor ki insanlar hüsrana uğramasınlar. Paralara heba olmasın. 113 liraya zeytin nerede? Yani zeytinyağı nerede? Zeytinyağı zeytinden ucuz, böyle bir şey olmaz. Mümkün değil yani. Mantıki olarak, çünkü zeytinyağı mamul bir ürün. Zeytin ise ağaçtan toplayıp getirdiğim bir ürün yani. Mamul ürünün daha pahalı olması gerekir mantıken. Tasarruf etmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İsparta İl Başkanlığı'nı, Süleyman Demirel Anıt Mezarı'nı, Gelendost, Yalvaç ve Dereçine belediyelerini ziyaret etti. Kamuda tasarruf tedbirleri ile ilgili konuşan Müsavat Dervişoğlu, esas tasarruf etmesi gereken saray rejimidir demiş. Evet. İtibardan tasarruf olmaz ama bu defa karada değil havada konvoy yaptılar. İhtişamlı araç konvoyları haberlere konu olan Erdoğan'ın ABD'de yapılan NATO zirvesine heyetiyle birlikte 5 uçakla gittiği ortaya çıktı. Haberin sağ köşesinde iki ülke lideri, onu biraz büyütelim. İki ülke lideri Amerika'ya tek uçakla gitti. İşte ben tarifeli uçakta yer bulamadım. Sen uçakta ben de gidebilir miyim? Diyor birisi birine. İkisi beraber binip geliyorlar. Kim bunlar? Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı aynı uçakta, bir uçakla NATO zirvesine gidiyorlar. Bu ülkenin insanların yıllık milli gelirleri 60-70 bin dolar. Bizimse işte TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla 10 bin dolar civarında dolaştığı iddia ediliyor. Bence o kadar yok. Yargının gözü kapalı. Ankara'nın göbeğinde milletvekili Selçuk Özdağ'ı öldüresiye darp eden kişi bir ay bile hapis yatmadan serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan araç Sinan Meydan davasında adı geçen Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcısı adına kiralanmış olmasına rağmen bu isme suçlama yöneltilmedi. Aynı Sinan Ataş davası da aynı şeyi yaşadık. Aracın nereye, kime, hangi kuruma kayıtlı olduğu belli olmasına rağmen iddianameye bile giremedi. Son manşetimiz Yeni Asya Gazetesi'nden. %53 erken seçim istiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ne erken seçimi 2028'e kadar buradayız diyor. Ama yani yönetimin meşru olabilmesi için arkasında halk desteğinin olması gerekiyor. Araya araştırma şirketinin yaptığı son ankete göre erken seçim isteyenlerin oranı %53.3. Muhalefetten sonra başta emekliler olmak üzere toplumun pek çok kesiminden de erken seçim çağrıları gelmeye başladı. Evet. Bu manşetimizle bugünkü haber turumuzu, artık haftalık demek gerekiyor, haber turumuzu tamamlamış olduk. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, videonun altına da küçük bir yorum yazmayı unutmayın sakın diyorum. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.